Hanımlar beyler 8'de sağlık tüm hızıyla en doğru sağlık bilgileriyle devam ediyor. Hepinize güzel bir sabah diliyorum. Çok güzel bir gün olsun hepimiz için. Bugün radyoterapi konuşacağız. Hepimizi ilgilendiren bir sağlık bilgisi esasında detaylandıracak şimdi hocamız. Kıymetli bilgiler verecek. Herkes TV8 ekranları başına. Radyasyon onkolojisi uzmanı doçent doktor Eda Küçüktülü şu anda yayın konuğum ve radyoterapi konuşacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş buldum. Güzel bir sabah olsun. Evet, sizinle... Antalya'ya sevgiler. Evet. Evet, her zaman böyle. Sizinle Siz gelince çok mutlu oluyoruz. Ve seyircilerimizle daha güzel bir sabah oluyor bizler için de. Evet, bizim için de öyle. İyi ki geldiniz. Sağ olun. Bugün hocam şimdi radyoterapi konuşalım istiyorum. Radyoterapi nedir? Evet. Radyoterapi evet çok sofistike bir konu. Herkesi birazcık ürkütüyordu aslında. Ama gittikçe sizlerin programı sayesinde öğreniliyor ve hastalarımız daha korkmadan geliyorlar kliniğe. Radyoterapi aslında X ve gamma ışınlarının, yüksek enerjili X veya gamma ışınlarının tümörü yok etmek için ya da küçültmek için ya da hastayı rahatlatmak için, semptomları azaltmak için bölgesel verilen bir tedavi şeklidir. Yani kemoterapi gibi sistemik olarak etki etmiyor. Özellikle üstüne basa basa söylüyorum, bölgesel verilir ve yan etkileri de sadece verilen bölgeyi ilgilendirir. Yani tüm sistemi ilgilendirmiyor, insanların bütün vücudu ışın almıyor. Yani target tedavi gibi değil Evet, mi hocam? Direkt kişiye hedef özelleştirilmiş tedaviler deniliyor ya, hedefe yönelik tedavi yapıyoruz ve sadece o bölgeye tedavi yapıyoruz. O çok önemli tabii Evet. hocam. Yani Başka cerrahi, zarar vermiyor. Tabii cerrahi gibi düşünün. Yani bir insanın akciğerine girip oradaki lezyonu alıyorsunuz sadece. Biz de sadece oradaki lezyona ışın tedavisi veriyoruz. Çok güzel. Peki bir ekip çalışması olan radyoterapide rol alan kişiler kimlerdir? Görevleri nelerdir? Kimler bu ekip çalışmasını yapıyor hocam? Evet, biz girişten itibaren oldukça kalabalık bir ekibiz. Çünkü biraz önce söylediğim gibi bölüm sofistike, kullandığımız cihazlar da oldukça sofistike. Bu cihazları da tek başına doktor kullanamayacağı için özel eğitimli personellerle çalışıyoruz. Radyoterapi fizikçisi, bizim belirlediğimiz, biraz önce söyledim, tümör ve kitleyi belirliyoruz. Sadece oraya hedeflenecek şekilde bir plan istiyoruz. Bunu radyoterapi fizikçimiz yapıyor. Ve bu planı yaparken de normal dokuları olabildiğince koruyoruz. Uluslararası standartlar var. Hastalarımız çok korkuyorlar. Yani işte benim akciğerimin geri kalan kısmı ya da işte diğer memem çok ışın alır mı diye. Bunları kesinlikle ve kesinlikle uluslararası standartların üstüne çıkmayacak şekilde radyoterapi fizikçimiz hazırlıyor ve bize sunuyor. Biz onun içerisinden en iyi olan planı hekimler olarak seçiyoruz. Bu işlemler tamamlandıktan sonra radyoterapi teknikerlerimiz var. Bu özel cihazları kullanmak için özel eğitimler almış radyoterapi teknikerlerimiz. Onlar da ilk gün bu yaptığımız hedefe yönelik tedaviyi hastaların üzerine oturtuyoruz. Bizde bütün sistemler birbiriyle bağlantılı. Yani planlama yapılan bilgisayar tedavi bilgisayarıyla ve cihazla bağlantılı. Bu yaptığımız planı hastanın üzerine aktarıyoruz. Tedavini doktor ve fizikçi onayını verdikten sonra artık tedaviyi radyoterapi teknikeri alıyor. Bu arada doktor belirli aralıklarla hastanın özelliğine ve tanısına göre hastanın haftalık ya da günlük kontrollerini yapıyor. Ve yan etki takipleri için de yine bizim için özelleşmiş hemşirelerimiz var. Bir de aslında Türkiye'de bunu yapan kişilerden birisi de benim. Yeni yaygınlaşıyor. Dozimetristlerimiz var. Onlar da normal dokuları bizim için çizip hazırlıyorlar. Bu büyük bir kolaylık sağlıyor. Bizim hastanemizde de sertifikalı bir dozimetristimiz var. Ama uluslararası platformda dozimetristler her zaman normal dokuları, korumamız gereken normal dokuları çiziyorlar. Sekreterleri de ekleyince girişten itibaren oldukça kalabalık bir ekiple, ama hepsi çok özel eğitimli ekipler. Çünkü verilen radyasyon asla geri alınamaz. Bir ameliyatta geri dönüşü olmayan bir şey. Geri dönüşü olmayan bir şey. Her şey bütün aşamalarıyla son derece hesaplı, kitaplı. Her şey birbirinin üzerine milimetrik oturtuluyor. İşte halk arasında o yüzden böyle nokta atış deniliyor. Doğru bir tabir aslında. O şekilde veriyoruz. Peki hocam, tedavi süreci nasıldır?
Tedavi sürecinde hastalarımız geldikten sonra biraz önce de konuştuk. Kişiye özel bir tedavi olduğu için hastalık bölgenize göre özel bir tomografi çekiliyor. Örneğin siz bir meme hastasıysanız özel bir pozisyonda meme filmi tomografisi çekiliyor. Karın bölgesinden ışın alacaksanız ince bağırsakları korumak için idrar torbanız suyla dolduruluyor. İnce bağırsaklar yukarıya itiliyor ve ona göre bir tedavi planı yapılıyor ve plan öncesi tomografide aynı tedavideki gibi çekilmesi gerekiyor ve özel sabitleyiciler kullanıyoruz. Hedef tedavi yaptığımız için milimetrik tedaviler demiştik. Hastalarımızın asla ve asla kımıldamaması gerekiyor. Her gün o milimetrik tedavilerin birbirinin üzerine örtüştüğünü kontrol ediyoruz çünkü. Bu tomografi çekimi sonrası biraz önce anlattığım gibi dozimetris normal dokuları tomografi üzerinde işaretliyor. Doktor ışınlayacağı hedef dokuları yani hastalıklı bölgeyi işaretliyor. Fizikçi planını yapıyor ve cihaza alınıyor hasta. Tedavi bütün bu onaylardan geçtikten sonra başlıyor. Süreç bu şekilde ve süreçte asla herhangi bir hastamız ağrı duymuyor. Bizim tedavilerimiz ağrısız çünkü radyasyon dokunulamaz, hissedilemez. Sadece bir süre sonra örneğin meme hastalarında cilt yan etkisi başladığında işte cildinde hafif kızarıklık olduğunda hastalarımız ışın tedavisi aldığını anlıyorlar. Asla herhangi bir şey tedavi sırasında hissedilmiyor. Evet, o da tabii güzel. Evet. Hafif bir kızarıklık sonrasında. Evet, zaten yeni gelişen teknolojilerde eskiden radyasyonu herkes daha önceki programlarda da söylemiştim. Evet. Hep yakma tedavisi olarak bilirdi çünkü cilt yan etkileri çoktu. Ama Şu son anda dönem yüksek teknoloji sebebiyle ve kullandığımız kremler vesaire eskiden krem asla kullanılmaz denilirdi. Ama şimdi nemlendiriciler vesaire bizim tavsiye ettiğimiz tabii ki. tabii. Dışarıdan burada özellikle söylemek istiyorum. Hastalar örneğin şeyi çok seviyorlar işte kantaron yağı süreyim mi, onu süreyim mi, bunu süreyim mi? Bunu asla tavsiye etmiyoruz. Bizim önerdiğimiz kremlerle ve yüksek teknolojiyle cilt yan etkilerimiz de oldukça az görülüyor. Herhangi bir anestezi alma, sedasyon vesaire böyle bir şey de söz konusu Onları değil mi şöyle hocam? yapıyoruz, çocuk hastalarımızda yapıyoruz. Hareketsiz olması gereken çocuk hastalarımız oluyor. Hafif Baş bir bölgesine, kranium bölgesine maske yapmamız gerekiyor. O tabii onları biraz huzursuz edebiliyor. Kabul eden hastalarımız da var. Çocuk da olsa konuşarak çözebildiğimiz hastalarımız var ama 5 yaş, 4 yaş, 3 yaş onlar kabul edemediği için onlara hafif bir anesteziyle sabitleme işlemlerini yapıyoruz. Evet, çünkü ufacık bir harekette bu Evet. sefer Farklı bir alanı ışınlayabilirsiniz. Dediğim Risk. gibi geri alınamadığı için ışın bu riskli. Bazen özellikle çocuk hastalarımızda direkt gözün arka kısmını ışınlıyoruz. Onun için hastanın kesinlikle kımıldamaması gerekiyor. Bu nedenle anesteziden destek alıyoruz. Evet, muhakkak orada ihtiyaç oluyor. Peki radyoterapi kanser hücrelerine ve normal dokulara nasıl etki ediyor? Evet, radyoterapi aslında kanser hücrelerinde DNA hasarı yaparak onların ölmesine ya da bölünmelerine azalmasına sebep oluyor. Burada normal dokularla nasıl ayırıyoruz? Normal dokular radyasyon hasarından dediğim gibi zaten normal dokuları olabildiğince uzaklaştırıyoruz. En az kabul edilebilir bir dozla tedavi ediyoruz. Ama normal dokular radyasyon gördüğü zaman daha hızlı iyileşiyor kanser hücresinden. Kanser hücresi denetimsiz bir hücre olduğu için iyileşmesi de daha zor oluyor. Bu nedenle kanser hücresi radyasyonda bölünebilirliği daha kolay bozuluyor. Bu şekildeki aradaki farkı kullanıyoruz biz. Dediğim gibi normal dokular özellikle hafta sonu cumartesi pazar verdiğimiz aralarda kendini toplayabiliyor. Ama kanser hücreleri özellikle beraberinde eklediğimiz kemoterapi ilaçlarıyla da bu tamiratı yapamadığı için o şekilde bir cevap alıyoruz. Onları öldürüyoruz. Evet, ölsünler. Evet, ikisinin arasındaki fark bu. Kesinlikle. Hocam ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Ne kadar hızlı geçiyor sizinle. Ben de size çok teşekkür her ederim. seferinde. Anestezi sorusu çok güzel bir soruydu. Her zamanki gibi gerçekten siz de çalışıp geliyorsunuz. Çok teşekkürler. Çok naziksiniz hocam. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Siz de öyle. Hanımlar beyler 8'de sağlık en doğru sağlık bilgileriyle devam ediyor. Hemen geri geliyorum.